Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın değerli ve güzel insanlarına saygı ve sevgiyle selamlıyorum değerli izleyiciler. Tabii ki bütün Müslüman kardeşlerimizin Kurban Bayramı'nı canı gönülden kutluyorum. Bugünkü konumuz tabii ki Kurban Bayramı'yla ilgili. Bakın Kurban Bayramı, Kurban tatili için yolda olan yolcularımız biliyorsunuz bundan evvel bir video yapmıştım. Dikkat her yer radar san çıktı diye. Bu radarsan tabii ki Türkiye'nin her yerine montajlandı ve bayramın ilk günü bakın neler oldu, neler bitti. Kaç araca radar cezası kesildi? Merak edilen cevap Yerlikaya'dan geldi. Değerli izleyiciler, bakın haber siteleri ne yazıyor? Bakan Yerlikaya Arefe gününde 23.270 bine hız ve radar işlemi yapıldı. Değerli izleyiciler, bu haberi size ilettikten sonra benden tabii ki İsviçre'den de haberler bekliyorsunuz. Bu konuyla ilgili size burada dile getireceğim para cezaları. 1 kilometre hızlı giderseniz kaç para ödüyorsunuz ceza? 10 kilometre hızlı giderseniz, yani bunları size dile getireceğim. Ona şöyle aceleden detaylı bir bakacağız. Bakalım İsviçre'de cezalar nasıl? Yalnız bakalım Türkiye'de ilk bayram gününde, Arefe gününde ne oldu? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Arefe gününde Ulaştırma Bakanlığımızın verilerine göre 2.591.034 araç otoyollarını kullandı. 2.591.000 dile kolay, yani bayağı araba varmış yollarda. Arefe gününde trafik ekiplerimizce de bu araçlardan 23.275'ine hız ve radar işlemi yapıldı. Oran %0,9, bence az, helal olsun. Aşırı hız yapmayarak trafik kurallarına uyan %99,1, yani %99,1 doğru şekilde araba kullanmışlar, hızlı gitmemişler. Yani %1'i bile yok. Helal olsun, büyük bravo benden. Oranındaki her bir sürücümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kurban Bayramı tatilinin başladığını ifade ederek Arefe gününde 863 trafik kazasının meydana geldiğini açıkladı. Tabii ki bu biraz üzücü. 2.591.000 araç otoyollarını kullandı. Bakan Yerlikaya bu kazalarda 10 vatandaşın olay yerinde hayatını kaybettiğini, 1319 vatandaşın ise yaralandığını dile getirdi. Yerlikaya hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dilediği açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Kurban Bayramı tatilinde emniyet ve jandarma trafik ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor. Denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Arefe gününde Ulaştırma Bakanlığımızın verilerine göre 2.591.034 araç otoyollarını kullandı. %99,1 oranındaki her bir sürücümüze teşekkür ediyorum dedi. Arefe gününde trafik ekiplerimizce de bu araçlardan 23.275'ine hız ve radar işlemi yapıldı. Oran %0,9, aşırı hız yapmayarak trafik kurallarına uyan %99,1 oranındaki her bir sürücümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Diğer %0,9'luk kısmın da daha dikkatli davranarak aşırı hız yapmayacağına, hem kendisinin hem sevdiklerinin hem de masum insanların canlarına riske atmayacağına yürekten inanıyorum. Onlar da %99,1'lik kurallarına uyan sürücülerimizin yanında olacaklardır. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın, yollar bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için var, ayırmak için değil, dedi. Değerli izleyiciler, haberler.com'dan, haber sitesi haberler.com'dan isterseniz oradan da tekrar kendiniz okuyabilirsiniz. Ve ben şahsen hayatını kaybeden vatandaşlara Allah rahmet eylesin diyorum. Yaralı olan vatandaşlarımıza da acil şifalar
diliyorum. Şimdi biraz evvel dediğim gibi İsviçre. Değerli izleyiciler, İsviçre bana kalırsa sırf yaşamak için bir cennet değil, radar üzerine de dünyada bir numaralı cennet diyebilirim. Neden derseniz Zürih şehri 400 bin civarında hanesi var. Sırf şehrin içinde, yani böyle İstanbul'la filan karşılaştırmayın, ufak bizim Türkiye şehirlerinden karşılaştırırsak, sırf Zürih'in içinde 240-250 tane radar var. Sırf içinde. Etrafında değil, sırf içinde. Şehrin içinde. Onun için bazen oluyor ki aynı caddenin uzunluğu diyelim 1 kilometre 2 tane radar koyuyorlar. Birinci radara giriyorsun, seni şak diye çekiyor. Sen çekti diyorsun, gaza basıyorsun. 300 metre sonra ikinci bir radar seni tekrar çekiyor. Yani resmen pusu kuruyorlar. Ve radarları öyle yaptılar ki devamlı değiştiriyorlar. Yani A'dan B'ye, B'den C'ye, C'den D'ye radarlar devamlı değişiyor. Şimdi gelelim para cezalarına. Size bunları frank olarak söyleyeceğim. Frankla euro aşağı yukarı aynı sayılır. Frank azıcık, birazcık daha kuvvetli şu an. Tabii ki gelecek seneye ne olur ne biter onu kimse bilmiyor, onu Allah biliyor. Şehir içinde hızlı giderseniz, ilk önce şehir içine bir bakalım. 1 kilometre ile 5 kilometre hızlı giderseniz 40 frank ceza ödüyorsunuz. 6 kilometre ile 10 kilometre hızlı giderseniz 120 frank ödüyorsunuz. Şehir içleri genelde 50. Değerli izleyiciler, 30'luk yerde gene değişiyor. Ben şimdi 50 olarak baktım 50'lik yerlere. 50'lik yerde 61 ile 65 arası giderseniz 250 frank ödüyorsunuz. Şehir içinde kesintilerden sonra 67 ile yakalanırsanız mahkemeye veriliyorsunuz. Mahkemeye verildiğiniz zaman ne oluyor değerli izleyiciler? Maaşınıza, gelirinize göre size ceza kesiliyor. İcabında ehliyetiniz 1 ay, 3 ay alınıyor. Ya bildiğime göre en az 3 ay alınıyormuş şimdi. Ben şükür öyle bir şeyle karşılaşmadığım için tam bunu bilmiyorum ama isterseniz yorumlarda yazın. Size bunu detaylı olarak da bir haberini yapabilirim. Şehir dışlarında, yani şehir aralarında 80'lik yerlerde 1 ile 5 kilometre hızlı giderseniz 40 frank, 6 ile 10 kilometre hızlı giderseniz 100 frank, 11 ile 15 kilometre hızlı giderseniz 160 frank, şehir içinde 100 ile yakalanırsanız 240 frank, şehir içinde 101 ile yakalanırsanız mahkemeye veriliyorsunuz. Şehir içinde, şehir dışında. Yanlış söyledim. Şehir dışında bunlar, kusura bakmayın değerli izleyiciler. Şehir dışında 101 veya daha hızlı giderseniz mahkemeliksiniz. Otobana gelelim. Otoban İsviçre'de genel 120 ama çok nadirdir 120 yerler. 180 böyle. Yalnız otobanda yakalanırsanız 1 ile 5 kilometre hızlı 20. Orada tabii ki daha hızlı gidebildiğiniz için daha da az kaza ölüsü olduğu için daha başka türlü bakıyor İsviçreliler ona. 6 ile 10 kilometre hızlı giderseniz 60 frank, 11 ile 15 kilometre hızlı giderseniz 120 frank, 16 ile 20 kilometre hızlı giderseniz 180 frank, 21 ile 25 kilometre arası 265 frank. Yani 120'lik yani 145 ile gidersen 260 frank ödüyorsun otobanda. Ama 120'lik yerde 146 ile yakalanırsan orada da mahkemelik oluyorsun. Mahkeme bu sefer karar veriyor. Maaşına göre mahkeme parasını ödüyorsun, cezasını ödüyorsun, yazı parasını, pul parasını, damga parasını ödüyorsun. Yani sana o anlık bir mesele geliyor, en sonunda 2000-3000 franka. Evet değerli izleyiciler, doğru, 2000-3000 franka geliyor. Hele de yani iyi para kazananlar, doktorlar filan, bunların gelirleri iyi. Onlar tabii ki elini cebe daha başka türlü atıyorlar. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim değerli izleyiciler. Bilgiler işinize yaradıysa, beni beğendiyseniz, haberi beğendiyseniz bir like verirseniz sevinirim.
Abone olmayan arkadaşlar da şimdi bana abone olup destek olurlarsa gerçekten gurur duyarım. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. En sonunda ne diyorum? Sağlık sağlık en mühimi. Sağlıklı kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.